Eğer adet dönemlerinizde ağrı çekiyorsanız, ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kalıyorsanız ve bu sizin hayatınızı etkilemeye başladıysa emin olun bu bir hastalık. Öpüşmek gırtlak kanseri yapar mı acaba? Size yüzlerce temasta bulaşan virüs ve bakteri sayabilirim. Bu moleküller erkeğin vücuduna girerse testosteron seviyesine düşmesine neden oluyor. Meme kanseri, jinekomasti erkeklerden bahsediyorum. Artmasına neden oluyor. Kadın sağlığını evde neler bozuyor? Kıyafet seçimlerinde ne yazık ki kaliteli kumaşlar, kaliteli boyalardan yapılmış kıyafetleri kullanmak gerekiyor. Bu kız çocuklarında doğuştan vajina gelişmiyor. Vajina kapalı olduğu için bu kız çocukları ne yazık ki cinsel ilişkiye Açılabiliyor mu? kadınların yaklaşık 1/3'ü kansızlık problemiyle yaşıyor. Ve bunun farkında değil. Ve bunun sebebi de aşırı adet görmek, adet kanamasından fazla olması. Bakın sadece bir kansızlık problemi gibi karşımıza çıkıyor değil mi? Aslında kansızlık problemi ciddi bir problem. Tabii. Saçın inceldiğini, tırnakların uzamasının bile durduğunu görürsünüz. Yani kansızlık problemi varsa. Eğer bir gıdayı yanlış pişiriyorsanız, yanlış enerji yöntemleri kullanıyorsanız ciddi anlamda başınız belaya girer. Mesela Mikrodalga fırınlar. Farklılıklar. beslenme bozukluğu da erken menopoza sokuyor diyebiliyor muyuz o zaman? HPV kadınlarda rahim ağzı kanseri yapar. Rahim ağzı kanserinin ilk belirtilerinden bir tanesi Efendim merhabalar. Ferda Aydar'ım YouTube kanalında kadın sağlığını konuşacağız. Ankaralardan geldi, şahane bir hekimle sizleri tanıştırmak üzereyim. Profesör Doktor Mustafa Ulubay, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ferda Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün, güzel bir program olacak bugün. İnanıyorum ki öyle olacak. Şundan sebep hocam, eskiden annelerimiz falan çok önemsemezdi de kadın sağlığına dahil olanları. Bizler artık daha bilinçli bir nesil olduğumuz için öğreniyoruz sizlerin de aracılığıyla. İlkin şuradan başlamak isterim. Sizin de çok üzerinde durduğunuz bir konu. Hatta kendim üzerinden örnek verebilirim. Çok ağrılı adet kanamalarını biz yıllarca şöyle zannettik. Kimi kadın bunu ağrısız geçirir, kimi kadın çok sancılı geçirir. Ben mesela sancılı geçirenlerden biriyim ve ben çocuk sahibi olamadım. Acaba diyorum bunun altında yatan sebep bu olabilir mi? Şimdi bizim toplumumuzda gerçekten bu adet ağrısıyla ilgili çok yanlış bilinen şeyler var. Özellikle adetin ağrılı olması, adet kanamasının fazla olması, bunun doğurganlığın daha iyi olduğuna dair bir inanış var. Ve bu nedenle bu şikayet olan genç kızlar genelde ailelerinden bu problemlerinin doğurunca ya da evlenince geçeceğine Eskiler öyle inanıyor. söylerdi. Evlenince geçer derlerdi. Hayır, geçmiyor. Evet, geçmiyor, aksine artarak devam ediyor. Ve ne yazık ki altta kronik bir problem olduğu için bu zamanla şikayetlerin daha da artmasına neden oluyor. Aslında çok yanlış olan bir durum var. Adetlerin ağırlı olması, kanamaların fazla olması kesinlikle normal bir durum değil. Nasıl bir sorunu işaret ediyor hocam? Bunun altında aslında çok daha ciddi sağlık problemleri olabiliyor. Bunların başında bizim endometriozis adını verdiğimiz bir hastalık var. Bu endometriozis özellikle ağrılı adet gören kadınlarda bizim sık gördüğümüz bir tablo. Ve ne yazık ki yıllar ilerledikçe yumurtalık kalitesinin de bozulmasına neden olduğu için özellikle kadınların doğurganlığının azalmasına neden oluyor. Özellikle 30'lu yaşlara kadar doğum yapmamış, aşırı adet ağrısı olan kadınlarda biz özellikle infertilite adını verdiğimiz, işte doğum kısırlık adını verdiğimiz tabloyu çok sık bir şekilde görüyoruz. Aslında eskiden bu bilgilere biz sahip değildik. Yani 20 yıl önce, 30 yıl önce biz hekimler olarak da bu bilgileri bilmiyorduk. Ama günümüzde yapılan son araştırmalar, son klinik çalışmalar, ağrılı adet görmenin gerçekten kadın hayatını ciddi anlamda etkileyen bir problem olduğunu ortaya koydu. Hatta birçok hastalığın bu endometriozis adını verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle şikayetler oluşturduğu ortaya çıktı. Örneğin cinsel ilişki sırasında ağrı duyma, adet dönemlerinde aşırı adet ağrısı çekme, aşırı adet kanaması olması. Bununla birlikte adet dönemlerinde kadınların karnının sanki bir gebeymiş gibi, kilo almış gibi şişmesi. Bununla birlikte omuz ağrısı, adet dönemlerinde göğüs ağrısı, sırt ağrısı. Hatta günümüzde çok popüler bir kelime var, beyin sisi diye. Belki biliyorsunuz, yani çok popüler. Menopozdayım, biliyorum beyin sisi. Bizzat kendisiyle tanışıyoruz hocam. Hiç öyle durmuyorsunuz bu arada. Gayet berrak her şey. Bununla birlikte mental düşünce şeklinin değişmesi, depresyona eğilim ve sürekli ağrı çekme nedeniyle de zamanla kişinin mizaç özelliklerinin değişmesi gibi çok ciddi problemlere yol açabiliyor. Hatta daha da ötesi var.
Kontrol edilmemiş endometriozis hastalarında biz artmış meme ve yumurtalık kanseri riskini de olduğunu görüyoruz. Yani aslında sadece basit bir adet ağrısı gibi gözüken adet kanamalarının fazla olması ya da basit bir cinsel ilişki sırasında bir ağrı değil bu problem. Endometriozis tüm dünyada tam olarak ne olduğu hem hekimler tarafından hem hastalar tarafından net olarak anlaşılmamış bir hastalık. O zaman şu an ağrılı adet geçiren ve adet kanaması çok olan bir genç kızımıza ve onun annesine ben seslenin istiyorum. Ne dersiniz hocam? Öncelikle hangi yaşta olursa olsun 12 yaşında, 13 yaşında, 18 yaşında, 28 yaşında adet döneminde ağrı duymak tamamen anormal bir durum. Yani eğer adet dönemlerinizde ağrı çekiyorsanız, ağrı kesici ilaç kullanmak zorunda kalıyorsanız, bununla birlikte bu ağrı nedeniyle acil servise gitmek zorunda kalıyorsanız, artık kullandığınız ağrı kesiciler bir işe yaramıyor, sürekli iğne olmak zorunda kalıyorsanız, hatta adet döneminde sanki apandisit olmuş gibi şiddetli ağrı, bulantı, kusma şikayetleriniz sürekli oluyorsa ve bu sizin hayatınızı etkilemeye başladıysa emin olun bu bir hastalık. Çözülebiliyor mu hocam? Biz bunu tedavi ediyoruz. Biz bunu Süper. çözüyoruz. Yani bu kız çocuklarının, kadınların adet dönemlerindeki ağrı problemini çözebiliyoruz. Bununla birlikte adet dönemlerinin aşırı ağrılı olmasıyla birlikte illa adetlerin de fazla olması gerekmiyor. Yani bu ikisinin birlikte olmasından ziyade ya ağrısı çok oluyor bu hastaların ya da kanaması fazla olabiliyor. Endometriozis çok farklı belirti ve bulgularla karşımıza çıkıyor. Yani her hastada aynı şikayetler ortaya çıkmıyor. Bazı kadınlar hiç ağrı çekmediği halde yine endometriyoz hastası olabiliyor. Bunlarda biz daha çok azalmış yumurtalık rezervi, gebe kalamama, başarısız tüp bebek tedavilerini görüyoruz. Bazı kadınlar sadece adet ağrısı yaşıyor. Bazı kadınlar yanlış tanılarla farklı klinisyenler tarafından takip ediliyor. Ben çok sık görüyorum bunu. İşte karnında şişlik var, inflamatuar bağırsak hastalığı, işte SIBO diye yeni bir tanım çıktı. Halbuki bunların çoğu endometriozis hastası. Kadın sağlığı ile ilgili. Tabii. Çok ilginç. Endometriozis dediğim gibi yani klinisyenler tarafından yani hekimler tarafından da çok net anlaşılmış bir hastalık değil. Bu endometriozisin bulguları birçok hastada ben yanlış tanıyla psikologlar, diyetisyenler, gastroenterologlar, genel cerrahlar tarafından farklı tanılarla tedavi edilmeye çalışıldığını çok gördüm. Az önce detaylarda bir şey söylediniz. Bence çok önemli. Biraz açmak isterim orayı. Mizaç değişikliği yapıyor dediniz. Nasıl hocam? Şimdi şöyle düşünün. Aşırı adet ağrısı çeken bir kadın. Ağrı ve sürekli bu ağrıyı yaşıyorsunuz. Yani her adet döneminde 3 gün boyunca, 4 gün boyunca ve bu ağrı nedeniyle ev içinde problem yaşıyorsunuz. Eşinizle, arkadaşınızla, annenizle, babanızla sürekli bir kavga, evde bir travma yaşanıyor. Bunun dışında iş yerinde de aynı problemler yaşanıyor. Ve bu zamanla kişinin gerçekten hem iş hayatını hem sosyal hayatını ciddi anlamda etkiliyor. Yani ağrı çekmek başlı başına bir problem ve bunun sürekli olduğunu düşünün. Sürekli dişiniz ağrıyor, sürekli başınız ağrıyor. Yani ne konuşabilirsiniz, ne bir şey yapmak istersiniz ya da daha da ötesi var, cinsel ilişki sırasında ağrı yaşıyorsunuz. Bu ister istemez sizi cinsellikten uzaklaştırıyor. Bu da eş kavgalarına neden oluyor. Doğru. Ve bu durum kadınlarda belli bir süre sonra mizaç değişikliklerine, depresyona eğilme, anksiyete bozukluklarına, yaşamdan keyif almamaya, daha ciddi problemlere yol açabiliyor. Hocam valla kafamdaki fotoğrafı netleştirdiniz. Çünkü sizin gibi kıymetli hekimlerden dinledikçe keşke diyorum vakti zamanında bilinseydi de mesela ailemde beni götürseydi o ağrılı adet sancılarını hem çekmeseydim hem de bir gün çocuk sahibi olmak istediğimde başarısız olunmasa. 9 kere tüp bebek denemesinde başarısız olmuş biriyim. Yani damdan düşen biri anlatıyor. Lütfen yanınızda, yörenizde ağrılı adet geçiren, çok kanaması olan biri varsa bir kadın doğumcuya göstermenizde fayda var. Bir de sonrasını konuşalım. Yine annelerimiz menopoz mu biliyordu hocam? Aman girdik mi girdik işte diyorlardı değil mi? Şimdi biz her detayına kadar öğrenmek istiyoruz. Ben yine içeriden biri olarak tüm arkadaşlarıma diyorum ki henüz sürece girmemiş olanlara. Lütfen ama lütfen birkaç sene öncesinden kendinize bir iyi bakmayı öğrenin. Kas, kemik, yatırımlarınızı şimdiden yapın ki hem süreci sorunsuz geçirin. Bir kadının hayatının çok önemli bölümünün bu devirde geçtiğini öğrenince olaya bakış açım değişti. Menopoz evresinde girmeye yakın ya da içinde olan birine bir kadın doğumcu nasıl seslenir peki? Şimdi insan hayatı bölümlerden ibaret. Yani biz doğduk, değil mi? Evet. Büyüdük, işte yürüme çağına geldik, işte
okul çağımız var. Ergenlik dönemi başladı. Bizim blue çağı, adolesan dönemi olarak tanımladığımız dönem var. Bunların hepsi aslında dışarıdan gözlenebilen durumlar. Yani bir çocuğun doğduğunda emeklemesi, yürümeye başlaması, işte tuvalet alışkanlıklarının edindiğini görmemiz çok somut gerçekler. Bununla birlikte menopoz somut bir gerçek değil. Yani bir kadının menopoza girip girmediğini dışarıdan anlayamazsınız. Ancak bunun yaşadıklarını sorgularsanız anlayabilirsiniz. Yani adetin kesildi mi? 12 ay süreyle adet olmadıysa biz kadına menopoz olarak tanımlıyoruz. Ve biraz önce söylediğiniz gibi insan ömrü çok uzadı. Doğru. Yani ortalama ömür beklentisi 90 yıllarda şu anda. Ve bir kadının 48-49 yaşında menopoza girdiğini düşünürsek ki ülkemiz şartlarında bu daha da erken yaşlarda karşımıza çıkıyor. Çünkü yetersiz beslenme, çeşitli hastalıklar, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve çok daha farklı rahatsızlıklar, beslenme bozuklukları bunda başta geliyor mu söylemek isterim. Ve genetik farklılıklar. Beslenme bozukluğu da erken menopoza sokuyor diyebiliyor muyuz o zaman? Özellikle obezite. Özellikle obezite ve yetersiz protein alımı bir insan vücudunda kadın veya erkek fark etmez. Bütün sistemlerini etkileyen temel eksiklerden bir tanesi. Yani bir çocuk nasıl eksik protein alırsa boyu uzamaz. Onun Erişkin bir insanda yeterli protein almazsa hücrelerin yeterli çalışmasını sağlayamayacaktır. Bu nedenle ister istemez yumurtalıklarında görevleri zamanla yetersizleşebiliyor. Bu nedenle tabii ki menopoz çok fazla değişkeni olan bir konu. Sadece beslenmeyle biz bunu açıklayamayız. Ama menopoza gelen bir kadının yaşadığı problemleri biz çok iyi biliyoruz. Özellikle 12 ay adet görmeyen bir kadın o dönemden itibaren menopoz olarak tanımlanıyor ve ciddi anlamda hızlı bir şekilde artmış kemik kaybı riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ve bir insanın vücudunda onun ayakta kalmasını sağlayan temel şey iskelet sistemi. Kas ve iskelet sisteminin sağlıklı olmasıdır. Şimdi birçok kişi ileri yaşlarda görmüştür yani anneannesinde, babaannesinde veya yakınlarında ileri yaştaki kadınlarda veya erkeklerde düşme nedeniyle kalça kırıklıkları. Çok sık ve yaygın bir durum. Ve işte bunun temeli kemik erimesinden kaynaklanıyor. Eğer biz bir kadında menopoz sürecini düzgün yönetebilirsek kas ve iskelet sisteminin sağlıklı kalmasını ne sağlayabiliriz. yapsınlar hocam? Beslenme burada çok önemli. Tamam, yani bir yeterli beslenme. kalsiyum, protein alımının olması gerekiyor. Okay. Çünkü yetersiz bir kalsiyum alımı zaten kadının menopoza girmesiyle birlikte östrojen seviyesi birdenbire düştüğü için hızlı bir şekilde kemik erimesinin başlamasıyla karşımıza çıkıyor ve yeterli kalsiyum ve diğer minerallerin alınması gerekiyor. Bununla birlikte egzersiz. Yani biz hormon tedavisine çok geç başlıyoruz. Önce kişinin yaşam alışkanlıklarını modifiye etmemiz gerekiyor. Yeterli beslenme, yeterli egzersiz. Bununla birlikte uygun kişilerde hormon replasman tedavisini uyguluyoruz. Özellikle hormon replasman tedavisi adından da anlaşılacağı gibi yerine koyma tedavisi. Yani bu bir tedaviden ziyade aslında eksiği doldurma gibi düşünebiliriz. Tabii ki bu yıllar boyu çok tartışıldı. Hormon tedavisi kadınlara verilsin mi, verilmesin mi? Özellikle meme kanseri açısından çok büyük endişeler vardı. Fakat günümüzde ki bu yaklaşık bir 20 yıldır çok yoğun bir şekilde araştırması yapılan, klinik çalışmaları yapılan bir konu. Hormon replasman tedavisinin doğru kişilere uygulandığında meme kanserinde belirgin bir artma göstermediği, bununla birlikte diğer organ sistemlerinde bir problem yaratmadığı, aksine kadının sağlığında çok olumlu etkileri olduğu, kemik erimesini azalttığı, kalp damar hastalık riskini azalttığı, cinsel fonksiyonlarını artırdığı, bununla birlikte mental durumda olumlu sonuçlarının olduğu, bununla birlikte kadınların en çok hoşuna giden şey cilt ve saç konusunda gerçekten olumlu sonuçlarının olduğu gösterildi. Biz kadınlarda hormon replasman tedavisini sağlıklı yaşamak için, daha konforlu yaşamak için öneriyoruz. Ve ömür uzadığı için o kadar doğru bir yere parmak bastınız ki yani hocam artık 70, 80, 90'da anneannelerimiz gibi hani artık ben yaşlandım, ölümümü bekliyorum. Öyle olmak istemiyor kimse. Herkes sağlıklı olmak istiyor ve benim bir tezim var. Çok bireyselliğe dönülen bir yaşamdayız ya, artık devirlerdeyiz. Kimseye muhtaç olmamak için de bence kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Hocam, bir kadın vajinal kuruluk olduğunu nereden anlar? Özellikle bir kadın eğer cinsel ilişki sırasında acı, yanma, batma hissediyorsa burada bir kuruluk problemi olabilir. Ancak cinsel ilişkisi olmayan bir kadında da vajinal kuruluk problemi sıkıntılara yol açar. Özellikle idrar yaparken yanma,
bununla birlikte sık sık vajinal enfeksiyonlar geçirme. Bunda bir kadında vajinal kuruluk olduğunu bize düşündürür. Özellikle menopozda bizim sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Ama onun dışında da özellikle 20 ile 50 yaş arasındaki kadınlarda da vajinal kuruluk problemini görebiliyoruz. Özellikle kandida enfeksiyonları, bununla birlikte çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar vajinada kuruluk oluşmasına neden olabiliyor. Fakat biz genelde vajinal kuruluk deyince kadınlardaki menopoz sürecinde yaşadığı problemleri düşünürüz. Bunda da eğer ilişki sırasında konfor azaldıysa, bununla birlikte yine enfeksiyon görülme sıklığı arttıysa bunlar da lokal tedaviler veya klinikte uyguladığımız özel tedavilerle bu vajinal kuruluk çözümü var problemini yani. çözebiliyoruz. Yani bu bir kadının hayatını gerçekten etkileyen ciddi bir rahatsızlık haline geldiyse bu hızlı ve kolay bir şekilde çözülebilir. Ben şimdi notlarıma bakıyorum sizin uzmanlık alanınızdan. Hiç vajinası olmadan doğan kadınlar varmış hocam. Yani bununla ilgili bir takım şeyler duyarız ama ben bizzat konuyla ilgilenen biri anlatsın istiyorum. Bizim bildiğimiz vajina kimi kız çocuklarında doğduğunda olmuyor mu? Evet, olmuyor. Yani sorduğunuz sorunun cevabı net bir şekilde bazı Yok. kız çocuklarında doğduğunda gelişimsel olarak rahim veya vajina gelişmemiş olabiliyor. Bu oldukça nadir bir durum ve vajinal agenezi ya da Türkçe adıyla doğuştan vajinanın olmaması ya da vajinanın yokluğu şeklinde tanımlanıyor. Biz hekimler olarak bunu Mayer-Rokitansky-Küsner-Hauser sendromu olarak tanımlıyoruz. Bu ne yazık ki kişinin hayatını etkileyen bir doğuştan olan bir rahatsızlık ve bu kız çok ciddi bir durum çocuklarında yani. vajina gelişmediği için ve bununla birlikte bazen ek anomalilerde geliştiği için hayatı etkilenebiliyor. Yani bir çözümü var mı? Nasıl devam ediyor o insanlar hayatına? Şimdi, Konunun cahili olarak soruyorum hepten sorularımı. Şimdi bu durum hani bir halkın anlayacağından da öte hekimler tarafından da çok anlaşılabilen bir konu değil. Çünkü doğuştan vajina yokluğu çok nadir bir hastalık. Yani sizin çevrenizde bir sürü insan var değil mi? Hepimizin çevresinde var. Gözlük takan var, işte işitme problemi olan var. Gözlük çok anormal bir durum değil mi? Görme kusuru veya işitme kusuru, işte işitme cihazları kullanıyorlar ve yaygın bir problem. Ama bu o kadar yaygın bir problem olmadığı için doktorlar tarafından da anlaşılamıyor. Çünkü çok nadir, neredeyse bir kadın doğum uzmanı meslek hayatı boyunca bir veya iki defa böyle bir hastayla karşılaşabiliyor. Bu nedenle tanıları bu hastaların geçiyor. Bu kız çocuklarında doğuştan vajina gelişmiyor. Normalde anatomik olarak idrar deliği, vajina girişi ve anüs var kadınlarda. Perine bölgesinde. İşte bu vajina girişi kapalı. Normal idrar yapma ve dışkılama fonksiyonları normal bu çocukların. Ve vajina kapalı olduğu için bu kız çocukları ne yazık ki cinsel ilişkiye açılabiliyor giremiyor. mu? Tabii ki tedavi edebiliyoruz. Yani işte sizin uzmanlığınız orada. Siz ne yapıyorsunuz böyle problemi Biz olan birine? özellikle doğuştan vajinası olmayan kadınlarda 18 yaşından sonra cerrahi tedaviyle karın iç zarından vajina oluşturma ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatı laparoskopi ya da robotik cerrahiyle yapıyoruz. Kapalı ameliyatlar. Ve karnında kesi olmadığı için bu hastaların küçük delikler yardımıyla bu ameliyatı yaptığımız için ameliyat olduktan sonra bu hastalarımızın karnında herhangi bir ameliyat izi kalmıyor. Bununla birlikte karın iç zarı özellikle vajina içerisinde kullandığımız zaman vajinal ilişki sırasında kuruluk, sürekli vajinal koku, enfeksiyon ve ilişki sırasında ağrı problemleri bu hastalarda biz görmüyoruz. Bunun dışında alternatif tedavi yöntemleri var. Örneğin deri ile vajina oluşturma yöntemi var. Kalçadan veya karından alınan deri parçasıyla vajina oluşturuluyor. Bunlarda sıklıkla ciddi anlamda biraz önce sorduğunuz vajinal kuruluk problemi karşımıza çıkıyor. Çünkü deri kalın bir doku ve ne yazık ki cinsel ilişki sırasında da yeterli kayganlık oluşmuyor. Bununla birlikte deride biz gözle görmesek bile tüyler var. Değil mi? Kıllar var. Yani vücudumuzda tüylerin olmadığı çok az bölge var ve genelde hemen hemen her deri dokusunda santimetre kareye düşen tüy ve kıl olduğu için oluşturulan vajinada da bu tüylerin tekrar çıkma ihtimali olabiliyor. Vajinal kuruluk sizce toplumda kadınlarda en sık görülenlerden biri diyebilir miyiz hocam? Size gelen veri havuzuna dayanarak soruyorum hastalarınızdan. En sık görülenler kadınların yaşadıkları. Kadınlarda vajinal kuruluk problemi yaygın bir problem. Ama söylemiyor kimse. Genelde söylemiyorlar çünkü bu problemi
evde kendileri alternatif tedavi yöntemleriyle çözmeye çalışıyorlar ama hekimlere başvurduklarında hızlı bir şekilde bu kuruluk problemi çözülebilir. Çünkü zaman zaman bütün kadınların yaşadığı problemlerden bir tanesi. Az önce söylediğim gibi bu vajinal agenezde de ne yazık ki deriyle vajina oluşturulduğunda bu problem çok sık karşımıza çıkıyor. Bunun dışında biz karın iç sarından bu ameliyatı gerçekleştirdiğimizde bu kız çocukları evlendiklerinde veya cinsel ilişkiye girdiklerinde daha konforlu bir cinsel ilişki yaşayabiliyorlar. Yeterli anatomik biz vajen boşluklarını oluşturabiliyoruz. Bu nedenle vajinal kuruluk için de aynı şeyi söyleyebilirim. Vajinal agenez rahatsızlığı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bunların hepsi tedavi edilebilir. Hastanın hayat kalitesini artıran tedaviler. Hoca da izledim bir video. Vallahi soracağım hocam. Diyorsunuz ki yani öpüşmek gırtlak kanseri yapar mı acaba? Şimdi aşkın en belirgin göstergesi. Böyle dediğimizde izleyici nasıl yani diyecek. Buradan belki biraz tehlikeli durumlara geçebiliriz. Şimdi temasla bulaşan birçok rahatsızlık var. Evet. Mesela onlar neler? Mesela HPV HPV. virüsü var. HPV virüsü var. Herpes simplex virüsü var. Yani bu uçuk dediğimiz virüs var. Bununla birlikte moloskum contagiosum adını verdiğim bir virüs var. Ya da CMV, stomagolovirüs adını verdiğimiz virüs var. Veya çeşitli bakteriler var. Yani size yüzlerce temasla bulaşan virüs ve bakteri sayabilirim. Ama bunların başında bizim en çok endişe ettiğimiz HPV virüsü var. HPV virüsü cilt ve mukozalarda kanser yapan bir virüs. Dış ortamdan bulaşabilir, temasta bulaşabilir, cinsel ilişkiyle bulaşabilir. Anneden bebeğe bulaşabilir doğum sırasında veya bebek doğduktan sonra yine anneden çocuğuna temasta bulaşabilir. Özellikle öpüşme sırasında sorduğunuz için söylüyorum ki o videoyu... Yani öpüşmeyle geçebilen bir şey mi bu? Geçebilir tabii ki. HPV tip 16 virüsü gırtlak kanserlerinin en sık sebeplerinden bir tanesidir. Normalde biz ağız kanseri, dil kanseri, evet, bunlarla daha çok tabii ki bizim KBB uzmanı hekimi arkadaşlarımız yani ilgileniyor. Ama artık onlar da bizim gibi. Normalde HPV ile kadın doğum uzmanları daha çok ilgilenirdi. Artık KBB uzmanı arkadaşlarımız da HPV virüsüyle ilgilenmeye başladılar. Çünkü ağız, dil, dudak kanserleri, gırtlak kanserlerinin en sık sebebi sigara değil, HPV virüsü. O da öpüşerek Bu da temasla geçebiliyor. bulaşır. İşte başka yollarla da olabiliyor. Temasla bulaşır diye biz bunu tanımlıyoruz. Bu nedenle eskiden hepatit salgınları vardı ülkemizde. Evet. Çok yaygındı. Evet. İşte bu öpüşmekle geçer. Aynı tabaktan yemek yemekle geçer, aynı bardağı kullanmakla geçer. İşte HPV virüsü de bu şekilde bulaşma yolları var. Tabii ki önemli olan burada kişisel, bireysel temastan bahsediyoruz. Öpüşmeyle geçer mi? Geçebilir. Ama bunun da bir korunma yöntemi var. Bunu da söylemek lazım. Mutlaka kadınların ve erkeklerin HPV aşısı olması gerekiyor. HPV aşısı olmazsanız korunmasız kalırsınız. Yani bu aşıyla ilgili gerçekten biz defalarca bunu anlatıyoruz. Yani ben bireysel olarak bunun üstüne çok gidiyorum. Yani yerli yersiz bize hasta geliyor. Alet aram var diyor. HPV aşısı oldu mu diyorum. Başım ağrıyor diyor. HPV aşısı oldu mu diyorum. Yani gerçekten bunu bizim artık toplumumuzda oturtmamız gerekiyor. Tüm doğan çocuklarımız 9 yaşından itibaren HPV aşısı olması gerekiyor. Daha neler duyacağız? Ben biraz böyle espri olsun diye sormuştum hocam ama öpüşmekle bu tarz virüsler geçebiliyor. Bunlar sizi ağız değil gırtlak kanserine kadar götürebiliyor. Aman dikkat diyelim. Hocam gebe kalamayan bir kadının nasıl bir sorunu vardır? Ya da başlıklar halinde o sorunları aktarabiliriz. Öncelikle 12 ay düzenli ilişkisi olan üreme çağındaki bir kadında düzenli ilişkisi varsa, gebelik oluşmadıysa biz bunu infertilite olarak tanımlıyoruz. Yani burada bir süre belirlemek gerekiyor. Biz evlendik, 3 ay geçti, ilişkimiz var, bizim çocuğumuz olmuyor. Bizim için bu bir problem değil. Eğer kadının yaşı 35'in altındaysa 12 ay süreyle, 35 yaşın üstündeyse 6 ay süreyle beklemelerini öneriyoruz. Bununla birlikte bir kadının gebe kalamaması sadece o kadının problemi olmayabilir. Çünkü gebelik oluşması için erkeğin de sağlıklı olması gerekiyor, kadının da sağlıklı olması gerekiyor. Erkekte sperm sayısı normal, sperm şekli normal, sperm hareketliliği normal, her şey normal gözüküyor. Kadında yumurtalık fonksiyonları normal, rahim filmi çekildi, tüpleri açık, herhangi bir problemi yok, her şey normal. Çocuk olmuyorsa biz artık bu durumda diyoruz ki sizin bir tedavi almanız gerekir. Bunda çeşitli tedavi yöntemleri var, aşılama tedavileri, tüp bebek tedavileri. Bunlarla kadınların, daha doğrusu çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırıyoruz. Aslında burada her şey normalken çocuk olmaması ciddi bir problem. Çünkü bir kadında tüpler tıkalı,
tüp bebek tedavisinden çok büyük oranda başarıyla çocuk sahibi olabilirler. Ya da yumurtalık sayısı az, verilen tüp bebek tedavisiyle yumurtalıkların çalışması artırılarak hızlı bir şekilde çocuk sahibi olması sağlanabilir. Ama öyle bir grup var ki açıklanamayan infertilite. İşte bu grupta ne yazık ki yanlış yaklaşımlar veya yanlış tanımlamalar olabiliyor. Bu açıklanamayan infertilite grubu özellikle endometrioz hastalarının sık şekilde gördüğümüz bir tablo. Ve genelde bu tanılar konmadığı için veya geç konduğu için birçok kadın bu üreme çağını kaçırmış oluyor. Yani şöyle düşünün, siz 18 yaşındasınız, adet ağrısı çekiyorsunuz, 30 yaşında evlendiniz. Dediniz ki akademik kariyer, mesleki kariyer, işte kişilerin birbirini tanıması, yaşınız 35 oldu. Dediniz ki biz çocuk sahibi olalım ama çocuk sahibi olamıyorsunuz. Dediniz ki işte ilaç tedavisi şu bu tüp bebek. Yaş 40 oldu, yumurtalıkların sayısı düştü, yumurtalıkların kalitesi düştü ve sizde adı konmamış bir endometrioz hastalığı nedeniyle zaten yumurtalık kaliteniz hızlı bir şekilde bozulduysa o zaman ne yazık ki çocuk sahibi olmak güçleşebiliyor. Bu nedenle aşırı adet ağrısı çeken, çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlerde endometrioz en ön planda. Yine döndük en başa yani. Evet. En geç anne olan hastanızın yaşı kaçtı? Geçen 2 ay önce doğurttum, 47 yaşındayım. 47. Çok Erken güzel. doğdu biraz, 34 hafta. Biz şimdi özellikle 50 yaşı aşan gebeliklerde hemen aklımıza illegal olan başka yöntemler geliyor hocam. Yani bir kadın kaç yaşına kadar anne olabilir, çocuk sahibi olabilir? Ya mutlaka mucize gibi gebelikler vardır. Buna da kalben çok inanıyorum. Ama bilimsel olarak baktığımızda da dur dediği bir nokta vardır zannediyorum. Yani ben mucizelere pek inanmıyorum. Bilim diyorum diyor hocam. Matematik ilmine biz daha çok bilim olarak yaklaşıyoruz. Şimdi şöyle, özellikle bir kadın 42 yaşına geldiğinde spontan gebelik şansı %1'in altında. %1 mi? Tabii. 42'de. Evet. Yani 42 yaşından sonra gebe kalma şansı bir kadının çok düşük. Biz buna tüp bebek tedavisi yapsak bile gebelik şansını çok fazla artıramayız. Bunu bilmek gerekiyor. Bu nedenle 47 yaşına gebelik olur mu? Olabilir. 86 milyon insan yaşıyor bu ülkede. Hani mucize değil. Randomizasyon, yani rastlantısallık var. Bazı kadınlar 20 yaşında menopoza giriyor. Bazı kadınlar 45 yaşında menopoza giriyor. Bazı kadınlar 53-54 yaşında menopoza girebiliyor. Bu nedenle 47 yaşına gebelik olabilir mi? Olabilir. Ama bu 86 milyonda 3'tür 5'tür. Nadir görülen. Çok nadirdir. 50 yaşından sonra gebelik ben görmedim. Yani bilmiyorum başka gören var mı? Yani gebe kaldık işte 50 yaş. Ha şey olabilir. Özellikle Hollywood'da hocam ünlü yıldızlar Cameron Diaz galiba 51'de doğdu. Ama onda şu olabilir mi? Yumurtaları dondurma sistemiyle Ben olabiliyor mu? Organik, kendi doğal yapısıyla gebe kalmaktan bahsediyorum. Eğer bir kadının biz yumurtalıklarındaki yumurtaları toplayıp dondurursak 70 yaşında da gebelik elde edebiliriz. Anladım. Şimdi yani anladım. bu ayrı bir konu. Veya osteonasyon denen işlemle yaştan bağımsız gebelik oluşturulabilir. Yani bir kadının kendi yumurtalarıyla doğum yapması için 42 yaşına kadar bu şansını kullanması gerekiyor. Ya, diyelim ki yumurtaları dondurdu da hocam o yaşlarda mesela çocuğun büyüyüp gelişeceği ortam sağlıklı kalabiliyor mu peki? Zor değil mi yani bir kadın için ve hani yaş ilerledikçe gebelik riskli olur derler eskiler, bilmiyorum. Aslında gebeliğin riskli olmasına neden olan birkaç durum var. Bunlardan birincisi eşlik eden kronik rahatsızlıklar. Bir gebede hipertansiyon dediğimiz tablo varsa gebeliğin gerçekten zorlaştırabilir. Obezite problemi varsa gebeliği zorlaştırabilir. Biz aslında ileri yaştaki en büyük endişemiz gebelikte, bebekte anomali riskinin artmış olması. Yani 40 yaşındaki bir gebeyle 20 yaşındaki bir gebe aynı değil. Mutlaka. Bu nedenle eğer bebekle ilgili olabilecek, fetüsle ilgili olabilecek anomali riskini ayrı koyarsak, bir kadının eğer kilosu normalse, herhangi bir metabolik problemi yoksa, endokrinolojik problemi yoksa, tiroid problemi yoksa, tansiyon problemi yoksa 40 yaşında veya 45 yaşında gebe olması vücudunu çok zorlayan bir durum değil. Anladım. Hocam bu kansızlık niye en çok kadınları vuruyor? Biyolojimiz mi öyle?
Yani etrafımda kiminle konuşsam arkadaşlarımdan işte ya demirimiz, işte feritinimiz, bir kansızlık sorunumuz var. Ne oluyor? Bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Aslında bir yerde yanlış yok. Bu tüm dünyada büyük bir problem olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir problem. Evet. Kadınların yaklaşık 1/3'ü kansızlık problemiyle yaşıyor. Ve bunun farkında değil. Ve bunun sebebi de aslında doğal olarak kadın olmaları. Çünkü her ay düzenli adet görüyorsunuz. Ve bu adet gördüğünüz miktar normalin üstündeyse veya sık adet görüyorsa bu kadınlar doğal olarak kansızlık problemi karşımıza çıkıyor. Bu bir havuz problemi gibi. Aldığınız demir miktarı, kaybettiğiniz demir miktarından azsa kansızlık problemiyle Çözüm karşılaşıyorsunuz. söyleyin ama bize. Ne yapalım? Ben şöyle öneriyorum. Öncelikle hastanın adet kanamasını değerlendiriyoruz. Adet kanaması normal sınırlardaysa demir tedavisi öneriyoruz. Yani normal bir demir ilaçlarını kullanmasını öneriyoruz. Ama hastanın adet kanamasının fazla olduğunu gördüysek bu adet kanamasını azaltmamız gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, birçok kadında biz demir tedavisi uygulamadan sadece adet kanamasını azaltarak kansızlık problemini çözebiliriz. Çünkü buradaki söylediğim gibi bir havuz problemi. Hızlı kayıp, yetersiz demir alınması. Yediklerimiz, içtiklerimizde yükseltemez miyiz hocam? Doğru beslenme mesela. Doğru beslenme tabii ki çok önemli ama demir emilimi vücudumuzda çok az olan bir element. Yani biz bir hastaya diyelim ki işte 2 kaşık demir ilacı verdik. Bu 2 kaşığın ikisi emilim sağlamıyor, dışarıya atılıyor. Demirin %10 civarındadır ve ne yazık ki demir emilimini engelleyen birçok gıda var. O yüzden demir almak istediğimiz zaman yeterli temin edemeyebiliriz. Ve özellikle ülkemizde eskiden daha büyük bir problemdi. Çeşitli bağırsaklarda yaşayan solucanlar, kurtlar, tenyalar demir emilimini azaltarak köylerde, taşra yerlerde ciddi anlamda yaygın bir şekilde anemi dediğimiz kansızlık probleminin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Ama günümüzde modern şehirlerimizdeki artık en büyük problem kadınlarda adet kanamasının fazla olması. O yüzden önce bunu çözmek gerekiyor. Tabii ki beslenme önemli. Fakat beslenme ile kansızlık problemini çözemeyiz. Saçlarımız da o yüzden mi dökülüyor peki hocam? Onlar niye dökülüyor? Saçların tabii dökülmesinin birçok sebebi var. Yani bunu sadece belki erkeklere göre daha dertli olduğumuzdan mı acaba kadınlar? Erkeklere biraz gamsız desek bilmiyorum. Ondan çok kadın hikayesi dinliyorsunuzdur. Ondan espriyle yaklaşıyorum. Yani bence erkekler daha çok dertleniyor bu konuya. Çünkü sürekli saç ektiriyor biliyorsun yani. Doğru, doğru. Doğru. Yani bence saç konusunda genetik şans çok önemli. Yani akrabalarınız kelse sizin de tabii erkek olarak kel olma ihtimaliniz var ama kadınlarda saçlar için yapabilecek çok şeyimiz var. Çünkü yani kadın sağlığına dahil bir konu olarak bakıyorum ben. kesinlikle Saç sağlığımızı. saç sağlığı, cilt sağlığı bir kadın sağlığı içerisinde değerlendirmek gerekir. Çünkü şöyle söyleyeyim, hep aynı şeylerden bahsediyormuşuz gibi gelecek size ama aşırı adet görmek, adet kanamasından fazla olması, bakın sadece bir kansızlık problemi gibi karşımıza çıkıyor değil mi? Aslında kansızlık problemi ciddi bir problem. Tabii vücuttaki Yani bütün akışı saçınızın etkiliyor. uzamasının durduğunu, saçın inceldiğini, tırnakların uzamasının bile durduğunu görürsünüz. Yani kansızlık problemi varsa. O yüzden kadınlarda saçın sağlıklı olması aslında vücudun sağlıklı olduğunu gösteren temel şeylerden birisidir yani. Eğer saçlar dökülüyorsa, saçlar inceliyorsa, ruh halinde, düşünce şeklinde değişiklikler başladıysa bunun sadece saç dökülmesi problemi olmadığını bilmek gerekir. İçeriden bir sesleniş var size. O sese de kulak vermek gerekiyor. Bir kadın yılda bir defa mı jinekolojik muayene yaptırmalı? Bir kadın yılda en az bir kez kadın doğum yani jinekoloji hekimi tarafından muayene edilmelidir. Bununla birlikte yılda bir muayenenin dışında bir kadın haftada bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması gerekir. Mutlaka. Hep söylüyoruz yayınlarımızda. Bunu illa gidip bir mamografi çektirmek, ultrason yaptırmak, MR çektirmek veya kadın doğum veya diğer hekimlere gidip meme muayenesi olmak gibi değerlendirmemek gerekir. Bir kadının kendi vücudunu takip etmesi gerekir. Adeti azaldıysa bir önce doktora gitmesi gerekir. Eğer karnında şişlik varsa, dışkılama alışkanlıkları değiştiyse, bununla birlikte idrar kaçırmaya başladıysa ya da belli belirsiz ağrılar oluşmaya başladıysa mutlaka o bir yılı beklemeden gidip muayene olması gerekiyor. Çünkü kadınlarda bakın biz birçok problemi erken tanıyla büyük bir başarıyla çözüyoruz. Örneğin biraz önce HPV diye konuştuk değil mi? HPV kadınlarda rahim ağzı kanseri yapar.
Ve rahim ağzı kanserinin ilk belirtilerinden bir tanesi cinsel ilişki sırasında kanama olmasıdır. Yani bir kadın cinsel ilişki sırasında kanama problemiyle karşılaşıyorsa bir önce doktora Hemen. gitmesi gerekir. Yani bunun için 1 yıl beklerse geç kalır. Doğru. O yüzden kendi vücudunu takip etmesi lazım. Biz rahim ağzı kanserini erken dönemde evre 1 tespit ettiğimiz zaman %100 başarıyla tedavi ediyoruz. Ama evre 2'nin üzerine çıktığında bu biraz güçleşebiliyor. Hocam son soru. Konumuz kadın sağlığıysa kadın sağlığını evde neler bozuyor? O sağlığı bozan bize birkaç madde söyleyin. Öyle de tamamlayalım. Kadın sağlığını etkileyen çok fazla şey var. Yani kadınlar çok hassas canlılar. Yani hani bunu kabul etmek gerekiyor. Ya ben hep bunu bazı kadın doğumcu uzman konuklarıma soruyorum hocam. Çok fazla kadınlarla temas ettiğiniz için günde kaç tane kadın danışan hasta görüyorsunuz? Kadınları anlamak adına farklı bir yaklaşım getiriyor mu bir hekime? Yani ben açıkçası son 3-4 yıldır daha iyi anladığımı düşünüyorum. Güzel. Kepe ben de anlamıyordum yani. Ama son 3-4 yıldır gerçekten kendi adıma bir aydınlanma oldu. Ya karmaşık bir varlık değil mi hocam? Yani o bilmiyorum erkekten farklı bir biyolojiye sahip olduğu için. Bir kere rahim yani doğuran bir varlıktan bahsediyoruz. O yüzden biraz erkeklere göre karmaşık olması da normal değil mi? Yani bir kadının hayatında çok fazla değişken var. Ve bu değişkenlerin hepsinin doğru çalışması gerekiyor. Doğru. Ve dışarıdan gelen etkilere de tepki vermemesi gerekiyor. Ben yani birçok kadının bunu tam organize edebildiğini düşünmüyorum. Yani dışarıdan gelen tepkiler, etkilerle fazla Duygusalız hocam. evet duygusallık konusunda sıkıntı olabiliyor. Ama fiziksel olarak kadınlar hem çok güçlü Doğru. hem çok hassas. Doğru. Yani kadınların dediğim gibi çok fazla değişkeni var. Hormonlar çok fazla kadınları etkileyebiliyor. Yani 14 yaşında ilk adetini gören bir kız çocuğuyla 25 yaşında adet gören bir kadın, 40 yaşında adet gören bir kadın veya 55-60 yaşında menopoza girmiş bir kadının vücudundaki hormon dengeleri aynı değil. Doğru. Bu nedenle Aynı kişi değil yani. değil yani. Doğum yapmış veya doğum yapmamış veya evlenmiş, evlenmemiş bunlar bile kadının hayatını etkiliyor. Yani erkekleri de tabii ki etkiliyor bu durum. Yani bir şey ama kadınlar erkeklere göre daha farklı düşünce yapısına sahipler. Yani, Ya herkes kendi annesine baksın ya. evet. Evlat sahibi ve ömürleri boyunca ilk doğurduğu gün gibi aynı gözle bakıyor anneler. Çoğunluk annelerden bahsediyorum. Evde neler kadın sağlığını bozuyor? Evde kadın sağlığını bozan en önemli şey gıdanın pişirilme şekli. Bu kadın ve erkek fark etmez. Eğer bir gıdayı ki her gün yemek yiyoruz. Evet. Yanlış pişiriyorsanız, yanlış enerji yöntemleri kullanıyorsanız ciddi anlamda başınız belaya girebilir. Mesela? Mikrodalga fırınlar. Özellikle plastik içeren kaplarda, mikrodalga fırınlarda gıdaların ısıtılması, pişirilmesi ne yazık ki bu mikroplastik dediğimiz yapının gıdaların içine geçerek tüketmemize neden oluyor. Ve bunun sonucunda bizim östrojen benzeri molekül dediğimiz moleküller vücudumuza giriyor. Örneğin bu moleküller erkeğin vücuduna girerse testosteron seviyesine düşmesine neden oluyor. Meme kanseri, jinekomasti erkeklerden bahsediyorum. Artmasına neden oluyor. Bununla birlikte testosteron seviyesi düştüğü için kısırlık problemi, erektil disfonksiyonlar, cinsel fonksiyonlar yaşamasına neden oluyor. Özellikle bu ne kadar erken başlarsa bu maruziyet yani erkek çocuklarda işte 9'da 10'lu yaşlarda bu ne yazık ki ilerleyen yaşlarda metabolik problemler oluşmasına neden olabiliyor. Kız çocukları için daha spesifik konuşabilirim. Eğer bir kız çocuğuna dışarıdan östrojen benzeri moleküller erken yaşlarda girmeye başlarsa... Yani bunlar neler hocam? Hangi yolla alıyoruz? Biz bunu birçok yöntemle alabiliriz. Ev için sorduğunuz evet. gıda dedik değil mi? Mikrodalga fırında plastik bir gıda anladım. kabınız var. Köfteyi koydunuz, ısıttınız, yediniz. Bu köftenin içine o plastikten parçalar geçiyor. Bunun dışında kıyafet, Doğru. renk, boya. Bu boyalar bu pamuklu kumaş üzerinde durması için çeşitli kimyasallarla fikse edilmesi gerekiyor. Ve bunlar içinde östrojen benzeri moleküller var. Yani bir kıyafette ne kadar çok renk varsa o kadar sabitleyici var. Şimdi şöyle düşünün, biz bunu aldık, benim ceketimi çamaşır makinesine attık. En kuvvetli deterjanı koyduk. Boyasını çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Neden? Çünkü bunun içinde ciddi anlamda kimyasallar o boyanın kumaşa tutunmasını Cildim sağlıyor. aracılığıyla sonra o bana geçiyor. İşte bu
kimyasallar deriden, ciltten emilim yoluyla vücuda geçebiliyor. O yüzden özellikle eskiden kurşun çok büyük problemdi. Evet. Kurşun zehirlenmesi çok yaygın bir problem. Yani belki de günümüzde Alzheimer'ın bu kadar yaygın görülmesinin sebebi eskiden kullanılan kıyafetler, Doğru hocam. eskiden kullanılan bu alüminyum kapkacaklar biliyorsunuz. Doğru hocam. Günümüzde de artık bu östrojen benzeri moleküller çok ciddi anlamda problem yaratıyor. Erken yaşta adet görmesine neden oluyor bu kızların. O plastik kabak ıstığımız şeyler. Şu an erken ergenlik bunlardan sebep olabilir mi? En diye büyük sebep bu. Bu. Bunun dışında çevre kirliliği, suların kirlenmiş olması, hava kirliliği. Tabii bunlara bizim yapabilecek bir şeyimiz yok ama bireysel olarak tükettiğimiz gıdaları eğer organik olursa, bununla birlikte ısıtma yöntemlerimiz sağlıklı olursa bu etkenlerden uzak kalabiliriz. Ama tutup aşırı kızartma yağları kullanılırsa, o kızartma yağları defalarca kullanılırsa bu içerisinden çıkan çeşitli aromatik bileşenler östrojen benzeri etki yapıyor. Yani fast food tüketimi. Yani fast food tüketimi bir kız çocuğunun kendisine yapabileceği en büyük kötülüklerden bir tanesi. Bunu söylerken ben tabii başka bir dünyada yaşamıyorum. Yani zannetmeyin ki ben... Ama biz de anlatmak, söylemek zorundayız. Evet. İsteyen alır bu bilgiyi, kullanır ya isteyen kullanmaz hocam. Yani özellikle ben bu gıdanın pişirilmesi ve ısıtılması konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında kıyafet seçimlerinde ne yazık ki kaliteli kumaşlar, kaliteli boyalardan yapılmış kıyafetleri kullanmak gerekiyor. Bunun dışında daha da sayabiliriz. Yani bu gerçekten bize dışarıdan temas eden her şey endokrin sistemini bozabilir bir kadın. Bu da ileride işte kısırlığa yol açıyor. Meme İşte kanserini erkekler artırır. tabii sağlığı bozuyor. Erkeklerde dediğiniz gibi meme büyümesine yol açıyor. Hiç yıllar öncesinden duymadığımız şeylerle karşı karşıyayız yeni nesilde. Var mı son bir notunuz? Yani endometriosis bile oluşma riskini, yani aletlerin ağrılı olma riskini artıran bir durum bu. Dışarıdan aldığımız östrojen benzeri moleküller ve gerçekten bu yaşam süresinin uzamasıyla birlikte biz bu endometriosis probleminin veya dışarıdan vücudumuza giren östrojen benzeri moleküllerin, yani kirliliğin etkilerini ileri yaşlarda görebiliriz. O yüzden temel şeyleri unutmamak gerekiyor. Temiz beslenme, temiz giyinme, temiz bir çevre, temiz bir yaşam. Az kimyasal. Yani hiç maruz kalmayalım dediğimizde ihtimal dışı bu. Ama en azından evimizde bunları azaltabiliriz. Harika bir sohbet oldu hocam. İyi ki sizi tanıdık. Ayaklarınıza sağlık. Çok da güzel bilgiler edindik. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten bizim için güzel bir gün oldu. İstanbul'a geldik, sizleri Harika. gördük. Programda konuştuklarımızla ilgili sıkıntılarınız varsa da lütfen hocamı bulun. Instagram hesabınızda söyleyelim hocam. Biz aktarıyoruz ama bir de sizden duysunlar. Profesör Doktor Mustafa Ulubay Instagram hesabımız var. YouTube hesabımız, Facebook hesabımız, sosyal medyadan bizleri Buralardan takip bulabilirsiniz. edebilirler. Soruları da yanıtlıyorlar galiba. Öyle biliyorum. Harika. Hocam çok teşekkür ederiz. Tekrar izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.